Beden aklımız bedendeki tüm faaliyetleri organize eder. Bir yazılımın aslında işlerlik sürecini yaşatarak hayatımızı var eder. Şimdi bu beden aklı hayatın o var edilmesi sürecinde ana olay da aslında mesela kalbimiz ve dolaşımımızdır. Kalbimiz ve dolaşımımız amacı nedir? Kanın dokulara ulaşması, gıdanın ulaşması ve atıkların da oradan alınarak toplar damar sistemiyle bertaraf edilmesini içerir. Şimdi bizim malum stresle alakalı sürecimiz, düzensiz beslenmemiz, karaciğerle alakalı bir faaliyetteki eksikliğimiz, hormonal işleyişteki bir dengesizliğimiz aslında bizim bu akışkan dediğimiz süreci biraz yavaşlatır. Çünkü bunun sonucunda kanda viskozite yoğunluk artmaya başlar. Artan yoğunlukla beraber normal damar basıncınız sizin 12-7 ile yani 120 ile 120-80'den akışkanlığı sağlarken 14'ler, 15'ler, 16'lara ihtiyaç duymaya başlar. İşte bunu da beden aklı yeni yazılımlarla koordine eder veya ek yazılımları anlık devreye koyar. Yani 12-7 yeterli değil, bir anda 15 yapayım ki dolaşımı sağlayayım der. Bizim bu bahsettiğim işte strestir, gıda, düzensiz beslenme gibi süreçlerimiz devam ederken kandaki yoğunluk gittikçe artmaya başlar ve vücut yeni yazılım süreçlerini devreye ve kalıcı yazılım süreçlerini devreye koyar. Bununla birlikte akışkanlık yavaşlar ama bunu telafi edecek beden aklı yeni kurgular oluşturur. Mesela gece uykuya dalarsınız. Her uykuya dalışımızda dolaşımımız %50'ye yakın geriye çekilmeye başlar, azalır. Ve vücut ne yapar? Perifer, ekstremitelerden, çevreden kanı merkeze çekmeye başlar. Şimdi zaten dolaşımla alakalı süreciniz gün içinde yetersiz ise bu geri çekilmeler o kadar bariz hale gelir ki özellikle en çok çekilen bölge olan ekstremiteler, bacaklar abi huzurum kaçtı der ve huzursuz bacak dediğimiz kurgu ortaya çıkar. Aslında beden aklı burada hayatta kalmak için o kramplar, o atmalarla aslında onu yüzeye taşıyarak akışkanlığı artırır. O dokuların beslenmesini sağlar. Bir taraftan da bu huzursuz bacak kurgusunda sinir sistemiyle alakalı düzensizlikler, dengesizlikler de perifer bunu oluşturabilir. Ama asıl kurgu gece huzurumuzu kaçan, huzurum kaçtı diyen bacaklara sebep olan olay dolaşımdaki yetersizliğimiz. Bunun arkasında kaynak modül oluşturacak da işte detoks sürecinin koordine edilememesi, organlardaki eksiklikler, dolaşım sistemindeki kurgulardaki düzensizlikler bizim gece huzursuz bacak dediğimiz senaryoyla karşılaşmamıza neden olur. Burada yapmamız gereken ise beden aklının bu kararı almasındaki etken ne ise, dolaşım problemi olabilir, toksite artışı olabilir, organ yetersizlikleri olabilir, bunların çözülmesidir. Zaten bunu çözdüğümüzde gece o akışkan süreç devreye gireceği için beden aklı da sizi huzurunuzu kaçırmayacaktır.